Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizden gelen başka bir istek ile beraberiz. Bu isteğe ben de bazı ülkeleri dahil ettim. Bu videoda Libya, Irak ve Suriye'deki teröristleri işin içine katmadım. Yani Libya, Suriye ve Irak toprak bütünlüğünü tamamlamış şekilde savaşacaklar. Türkiye'nin Libya'da asker bulundurması Mısır'ın bölgede gücünü azaltıyordu. Mısır askerleri ani bir saldırı ile Libya'daki Türk karakoluna gemileriyle bomba attı. Türkiye acil durum ilan ederek gemilerini Akdeniz'e getirdi. Yunan gemileri Türk gemilerini durdurdu ve buradan geçmelerine izin olmadığını söyledi. Ardından Türkiye F-16 uçaklarını kaldırdı ve gemilerine eskortluk yaptı. Bunun üzerine Yunan gemileri geri çekildi. Türk gemileri ile Mısır gemileri karşılaştı. Bu sırada Mısır ve Türkiye arasında diplomatik adımlar atıldı ama sonuç vermedi. Bu sırada Türk uçakları Kıbrıs'a indi. Türk uçakları indikten sonra Mısır bölgede devreye atan Türk gemilerine saldırdı. Yunan gemileri ile İsrail gemileri de Mısır'ın yanında yer aldı ve bir gemi savaşı başladı. Türk gemileri ve uçakları kaybederek geri çekildi. Mısır resmi olarak Türkiye'ye savaş açtı. Mısır'ın yanında yer alan ülkeler şunlardı: Yunanistan, İsrail, Arabistan, Suriye, Irak, Umman ve Fransa. Türkiye'nin yanında ise Libya, İtalya, Bulgaristan, Azerbaycan, İran ve Pakistan yer aldı. İsrail ve Mısır ordularını Libya sınırına getirip saldırdılar. Libya fazla dayanamadı ve geri çekildi. Türkiye, Azerbaycan, İran ve Pakistan 20'şer bin ordu hazırlayıp Suriye ve Irak sınırına doğru yola çıkardı. Nihayet ordular geldi. Irak ve Suriye bu saldırıya dayanamayacağı için savaşmadan geri çekildi ve müttefiklerinden yardım istedi. Arabistan ve İsrail Suriye ve Irak'a doğru ordu gönderdi. Büyük bir savaş olduktan sonra Türkiye ve müttefikleri galip geldi. Türkiye Kuzey Suriye ve Kuzey Irak, İran ise Irak'ın doğusundan toprak ele geçirdi. Türkiye Bulgaristan'a ekipman desteği sağladı ve sınırlarını Bulgaristan'a emanet etti. Bulgaristan Yunan topraklarını saldırdı ve Yunanistan'ı geri itti. İtalya tarafında ise Fransa ordularını sınıra getirmişti. İtalya savunma yapmayı tercih etti çünkü Fransız ordusu çok güçlüydü. İtalya Fransa donanmasının imha edilmeden Fransa'nın devreden çıkmayacağını müttefiklerine bildirdi. Bunun üzerine Türkiye tarafı gemilerini birleştirme kararı aldı. Pakistan ve İran gemilerini hazırladı ve Umman'a bir çıkarma attı. Umman çok güçsüz olduğu için tamamı ele geçirildi. Arabistan Suriye tarafından ordusunu çekti ve ordusunu takviye ederek Umman sınırına gönderdi. Türkiye ve Azerbaycan Suriye'de istikrarlı bir şekilde ilerlemelerine devam etti. Ama Suriye ordusunun tamamını sınıra getirdi. Türkiye'nin askeri orada azdı. Bu yüzden ordusunu takviye etti. Güçlü bir şekilde saldıran Türkiye Suriye'nin yarısına kadar aldı. Fransa İtalya'ya saldırıya geçti ve iki ordu arasında bir savaş başladı. Bu savaşı kazanan taraf savunma yaptığı için İtalya oldu. İtalya'nın kazanmasının en büyük nedeni ordusunun büyük bir çoğunluğunu buraya getirmesiydi. İran ve Pakistan ordularını Irak'tan çektiler çünkü Arabistan'a büyük bir saldırı yapacaklardı. Ordularını gemiler ile karaya çıkardılar. İran ve Pakistan çektiği orduların yerini Azerbaycan tamamladı. Bulgaristan tarafında ise Türkiye uçak gönderdi ve Yunan mevzilerini bombaladı. Yunanistan Türkiye'nin bir adet uçağını S-300'e düşürdü. Libya tarafında ise Mısır Libya'nın güney topraklarını işgal etmeye başladı. Kısa bir süre sonra Libya'nın güneyi tamamen Mısır'ın eline geçti. İran ve Pakistan Arabistan'a saldırdı. Burada savaş olurken İsrail de Arabistan'a yardım için ordu gönderdi. İki ordu arasındaki savaşı İran ve Pakistan kazandı ve Arabistan'ın batısına doğru ilerlemeye başladılar. İtalya Fransa'dan gizli bir şekilde gemilerini Yunanistan sınırına getirdi ve Mora Yarımadası'na çıkarma yaptı. Yunanistan ordusunu Bulgar sınırından çekti ve Mora'yı savunmaya gitti. Bulgaristan bu fırsatı değerlendirip az sayıdaki Yunan ordusuna saldırıya geçti ve Selanik şehrine kadar ele geçirdi. Yunanistan Mora'ya gönderdiği ordusunu takviye ederek güçlendirdi ve İtalya'yı Mora'dan atmak için saldırdı. Ama İtalya buraya çok güçlü bir şekilde tutunmuştu. Fransız donanmasının geldiğini haber alan İtalya gemilerini geri çekti. İtalya askerlerine hava desteğiyle gıda takviyesi yapacaktı. İsrail uçaklarını kaldırıp İran ve Pakistan askerlerini vurdu. İran ve Pakistan ise ülkelerinden hava savunma sistemleri ve uçaklar getirdi. Gücü tekrar ele alıp kutsal şehir Mekke'yi de ele geçirdiler. Türkiye ve Azerbaycan Suriye sınırına uçak getirdi ve Suriye ordularını bombalayıp Suriye topraklarının hepsini ele geçirdi. Fransa Arabistan'a yardım amaçlı bir ordu hazırladı ve gemileriyle İsrail'e indirdi. Ordular Arabistan'a doğru yola çıkacakken Türkiye İsrail'e saldırdı. Fransız orduları Arabistan'a gitmekten vazgeçip Türkiye ile savaşa başladılar. Türkiye biraz geri çekilmek zorunda kaldı. Türkiye bölgedeki halka İsrail ile savaşması için para teklifinde bulundu. Bu sayede İslamcı halk ve eski Suriye ordusundan bazı askerler Türkiye tarafına geçti. Türkiye bunları silahlandırdı ve cepheye gönderdi. İran ve Pakistan Sina Yarımadası'na kadar geldi. Arabistan gemilerini çıkarıp gemi savaşı yapmayı planlıyordu ama Pakistan ve İran tüm gemilerini buraya getirdi. Arabistan Türkiye'den barış istedi. Türkiye barış yapmak için Arabistan'ın kaybettiği topraklarda hak iddiasında bulunmaması ve petrolün %35'ini Türkiye'ye bağlamasını istedi. Arabistan bu teklifi zorunlu bir şekilde kabul etti. Türkiye'nin silahlandırdığı
yaşadığı Suriye halkı İsrail tarafından bozguna uğratıldı. İsrail Suriye'de toprak ele geçirmeye başladı. Türkiye bölgeye yeni bir ordu sevk etti. Bu sırada İran ve Pakistan Sina Yarımadası'na bir çıkarma yaptı ve adayı tamamen ele geçirdi. Irak ise barış yapmak için Türkiye'ye bir heyet yolladı. Türkiye barış için Kuzey Irak'ı tamamen Türkiye'ye vermesini ve doğudaki topraklarının bir kısmını İran'a vermesini istedi. Irak bu teklifi kabul etti ve savaştan ayrıldı. İsrail ve Mısır gemilerini Süveyş kanalından geçirdi ve bir gemi savaşı başladı. Bu savaşta İsrail uçakları kalkarak İran donanmasını bombaladı. Ama İran ve Pakistan donanması uçakları vurarak bölgeden uzaklaştırdı. İsrail gemileri de bölgeden hızla ayrıldı. Yunanistan tarafında ise İtalya bir taraftan, Bulgaristan bir taraftan saldırarak Yunanistan'ı yordu. Ama Yunanistan pes etmedi çünkü Fransa gemilerini Mora Yarımadası'na getirerek İtalyan uçaklarını vurmaya başladı. İtalya ordusu çok sıkıntı çekmeye başladı. Sina Yarımadası'ndan ilerleyen İran ve Pakistan ordusu Süveyş kanalını ele geçirdi. Gemiler Türkiye'ye doğru yola çıktı. Bulgaristan'da gemilerini İstanbul'a getirdi ve burada Türk donanmasıyla beraber Antalya'ya geldi. Fransa bu hareketlilikten korkarak gemilerini geri çekti. İran, Pakistan, Bulgaristan ve Türkiye'nin donanmaları önce Yunanistan'a bombaladı ve ardından Mısır'a yöneldi. Derken Fransa'nın büyük bir donanmayla geldiğini haber aldı. Türkiye tarafının donanması Mısır'a gitmekten vazgeçti ve Antalya'ya çekildi. İsrail ve Mısır donanması da Fransız donanmasına katıldı. Türk tarafının donanması kendi bölgesinden çıkmak istemiyordu çünkü uçak desteğiyle gemilere yardım etmek istiyordu. Fransız tarafının donanması da Mısır'da buluştu. Bu sırada İtalyan donanması Antalya'ya geldi ve Türk tarafının donanmasına katıldı. Fransız donanması Antalya'ya yaklaştı ve Türk donanması Antalya'dan çıkış yaptı. Kıbrıs civarında karşılaşan iki büyük donanma bir savaşa tutuştu. Fransa'nın uçak gemileri ve uçaklarını kaldırdı ve Türkiye'nin bölgedeki uçakları ile savaşmaya başladı. Ama Türkiye'nin Antalya'daki S-400'leri Fransız uçaklarını düşürdü. Bölgede devam eden savaşın sonucunda Türk tarafı büyük bir zafer kazandı ve Fransız donanması geri çekildi. Yunanistan ateşkes teklif etti. Türkiye ise bu teklifi kabul etti. Türkiye donanmasını Mısır'a gönderip Mısır'a bir çıkartma yaptı. Mısır bu çıkartmayı tutamadı ve sahil kesimlerini tamamen kaybetti. Türk donanması İsrail'den gelen füzeleriyle şaşkına uğradı ve 5 adet gemi battı. Türkiye silahlandırdığı orduyu Suriye üzerinden İsrail'e saldırıya geçirdi. İsrail hem gemi kuşatması altında hem de Suriye tarafından gelen saldırıyla mücadele etmek zorundaydı. Türkiye İsrail'e bir çıkartma attı. Ardından Suriye'deki ordu da İsrail'e ilerlemeye başladı. İsrail daha fazla dayanamadı ve barış istedi. Türkiye kabul etti. Ardından Mısır savaşı kaybettiğini anlayarak Türkiye'den tüm müttefikleri adına barış istedi. Türkiye kabul etti ve bir barış antlaşması gönderdi. Anlaşmanın maddeleri şöyleydi. Suriye tamamen Türkiye'ye bırakılacak. Fransa 10 milyar dolar savaş tazminatı ödeyecek. Irak'ın kuzeyi Türkiye'ye, doğusu İran'a bırakılacak. Umman bağımsız bırakılacak ve Türkiye tarafına her sene vergi ödeyecek. Arabistan'da alınan topraklar Türkiye ve müttefikleri arasında bir komisyon kurulup yönetilecek. Petrolünün %35'ini Türkiye'ye bırakacak ve 200 milyar dolar savaş tazminatı ödeyecek. Yunanistan Selanik'e kadar toprakları ve adaları Türkiye'ye bırakacak. Her sene Bulgaristan'a vergi ödeyecek. Mora Yarımadası ise İtalya'ya bırakılacak. Mısır ise Libya'dan çekilecek ve sahil şeritlerini Türkiye'ye bırakacak ve 100 milyar dolar savaş tazminatı Türkiye'nin müttefiklerine bırakacak. İsrail ise kaybettiği topraklarından tamamen çekilecekti. Daha fazla savaş senaryosu için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.